Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün Londra'nın South Kensington semtinde Cromwell Caddesi'nin üzerindeki görkemli yapıya, Doğa Tarihi Müzesi'ne gidiyoruz. Giriş salonuna adım attığınızda ilk hissiniz şu olur: taş bir katedral ama inancın değil, doğanın katedrali. Tavandan sarkan devasa mavi balina iskeleti sizi selamlar. Taş kemerler, terrakotta hayvan kabartmaları ve yukarıdaki galerilerde yankılanan alçak bir uğultu. Hazır mısınız? Gelin, bu büyük yapının içindeki küçük mucizeleri birlikte bulalım. Burası ne? Dünyanın en saygın doğa tarihi koleksiyonlarından birinin evi. Fosiller, mineraller, bitkiler, böcekler, memeliler, kuşlar, okyanus canlıları. Yüz milyonlarca yılın izleri tek bir çatı altında toplanmış durumda. Peki neden önemli? Çünkü bu müze yalnızca vitrindeki örnekleri göstermiyor. Araştırmanın kalbini de gösteriyor. Bilim insanlarının doğayı nasıl çözdüğünü, türlerin hikayesini nasıl okuduğunu anlatıyor. Taşlaşmış bir omurun üzerindeki küçük bir çizgi, milyonlarca yıl önceki bir hareketin imzası. Bunu fark ettiğiniz anda gözünüz, sıradan bir taş parçasına bile başka bakar. Neredeyiz? İngiltere'nin başkenti Londra'dayız. South Kensington bölgesinde, 3 büyük müzenin yan yana dizildiği kültür hattının tam ortasında. Ulaşım kolay. South Kensington istasyonundan çıkan yer, 6 yaya tüneli sizi yağmura yakalanmadan müzenin kapısına kadar getirir. Yakın çevre düzdür, bebek arabası ve tekerlekli sandalye için rahattır. Dışarı çıktığınızda, hemen yakınınızda Bilim Müzesi, biraz ileride Victoria ve Albert Müzesi vardır. Kısacık bir yürüyüşle Hyde Park'a ulaşabilir, günün ritmini doğayla tamamlayabilirsiniz. Ne zaman gelmeli? Hafta içi sabah saatleri en sakin zamanlardır. Okul tatillerinde ve yağmurlu günlerde kalabalık artar. Gün batımına yaklaşan saatler ise içerideki ışığın taş yüzeylerde yumuşadığı, fotoğraf için harika bir dönemdir. Yaz aylarında sergiler canlı ve tempolu, kış aylarında ise iç mekan huzurlu ve sessizdir. Sıradan bir günü özel kılmak istiyorsanız, kapı açılır açılmaz girin. Kalabalıklar akmadan önce, giriş salonunun ortasında 1 dakika durup yukarı bakın. Tavandan sarkan balinanın kemikleri sanatsal bir çizim gibi görünür. Ne kadar süre ayırmalı? Hızlı bir bakış için 1,5 saat yeter. Ancak müzenin tadını çıkarmak için 2 saat ile 3 saat arası planlayın. Çocuklarla geliyorsanız dinlenme araları ekleyin. Minik ziyaretçiler bir galeriden diğerine geçerken dikkati dağılabilir. O yüzden kısa molalar işe yarar. Yorulduğunuzda giriş salonunun yanındaki banklarda oturup taş duvarların desenlerini izlemek bile dinlendiricidir. Nasıl gezilmeli? Kapıdan girince Hinze salonunda yavaşlayın. Kemerlerin üzerindeki terrakotta hayvan figürlerine bakın. Bu kabartmaların her biri bir hikayeyi taşır. Merdivenlerin tepesinde sizi Charles Darwin heykeli karşılar. 1 dakika durun ve heykelin bakış yönünü takip edin. Sanki tüm müzeye dikkatle bak diyor. Ardından yer katında memeliler bölümüne geçin. Balina, fil ve diğer devlerin yanında boyut hissinizi kaybedersiniz. Sonra yerküre galerilerine uğrayın. Kırmızımsı tonların arasından yükselen bir mekana girdiğinizde, dev bir kürenin içinden geçen yürüyen merdiveni fark edeceksiniz. Bu yolculuk, dünyanın iç katmanlarına sembolik bir geçiş gibidir. Deprem, volkan ve kayaç bölümlerinde taşların ve fayların dilini öğrenirsiniz. Üst katlarda dinozor galerisi bekler. Kıyıya vurmuş dev bir ayak izi gibi duran kemikleri görünce hayal gücünüz uzak bir zamana açılır. Hareketli bir tiranozor modelinin önünde kalabalık toplanmışsa şaşırmayın. Korkutucu mu görünüyor? Bu da işin oyunu. Çocuklar bayılır. Giriş ücreti var mı? Müzenin kalıcı galerileri ücretsizdir. Bazı özel sergiler ve geçici etkinlikler ücretli olabilir. Yoğun dönemlerde ücretsiz zaman dilimi rezervasyonu yapmak ziyaretinizi rahatlatır. Biletli sergiler için çevrim içi rezervasyon önerilir. Kapıda güvenlik kontrolü bulunur. Çantanızda kesici delici eşya taşımayın. Fotoğraf çekimi çoğu alanda serbesttir, ancak flash ve tripod sınırlı olabilir. Görevlilerin uyarılarına gülümseyerek uyduğunuzda her şey daha kolay ilerler. Yanınıza ne alınmalı? Rahat ayakkabı, ince bir su şişesi ve özellikle yaz aylarında hafif bir üst. Kışın kalın bir kat ve yağmura dayanıklı bir mont iyi olur.
Müzede birkaç kafe ve dinlenme noktası vardır. Uzun süre kalacaksanız, küçük atıştırmalıklar iş görür. Çocuklar için taşınabilir küçük bir defter ve kalem, gördüklerini çizmek için harika bir fikir olabilir. Telefonunuzun şarjının dolu olduğundan emin olun. Işığın fosil üzerinde bıraktığı gölgeyi yakaladığınızda bir kare daha çekmek istersiniz. Mutlaka görülmesi gereken bölümler hangileri? Girişteki Hintse salonu ve tavandaki mavi balina iskeleti ilk durak. Ardından dinozor galerisi. Uzun bir omurga, keskin dişler ve cüsseli bir kafa. Burada zaman hissi bambaşka akar. Memeliler galerisi, boyutların ölçeğini zihninizde değiştirir. Yerküre bölümleri, depremlerin ve volkanların mantığını basit deneylerle anlatır. Mineral ve taş galerilerinde ışığın değerli taşlar üzerindeki oyununu izleyin. Bir köşede parlak bir kristalin yüzeyine yansıyan ışık, küçük bir gökkuşağı gibi dağılır. Darwin Merkezi'nin beyaz koza şeklindeki bölümünde, perde arkasına bir göz atma şansı bulursanız, değerlendirin. Bilimin mutfağını görmek, sergilerin ardındaki emeği anlamak için bulunmaz bir fırsat. Fotoğraf için en iyi noktalar nerede? Giriş salonunun orta aksında, balina iskeleti ile üst galerileri aynı kareye alın. Yukarıdaki balkondan, aşağıya doğru bakışta, taş zeminin geometrik desenleri kadrajı tamamlar. Dinozor galerilerinde geniş açıyla kemiklerin ritmini yakalayın. Mineral galerisinde ise, cam yansımalarını azaltmak için yan açı kullanın. Merdivenlerde, durup yukarı doğru bakarken, terrakotta hayvan figürlerinin tekrar eden desenleriyle ritmik bir fotoğraf elde edersiniz. Müzede günün her saatinde ışık farklıdır. Acele etmeyin. Sabır en iyi fotoğrafın anahtarıdır. Yakınlarda başka ne var? Dışarı adım attığınızda, bir müze üçgeninin tam içindesiniz. Bilim Müzesi'ne girip, uçuş galerilerini gezebilir, Victoria ve Albert Müzesi'nde tasarım ve modanın izini sürebilirsiniz. Hava güzelse, Hyde Park'ta kısa bir yürüyüş iyi gelir. Gününüzü kültür, doğa ve şehir manzarasıyla tamamlamak için ideal bir saha. Halk hikayeleri ve küçük efsaneler olmadan Londra eksik kalır. Bu bina, 19. yüzyılın sonunda Alfred Waterhouse tarafından, Romanesk üslupta, terrakotta ile inşa edildiği için doğanın katedrali diye anılır. Koridorlarda gece yalnız gezen görevlilerin dinozor galerisinden gelen çok hafif bir gıcırtı duyduğunu anlatanlar olur. Rüzgar mı, bina mı, yoksa hayal gücü mü? Karar sizin. Bir de giriş salonundaki merdivenin başında duran Darwin heykeliyle ilgili tatlı bir gelenek vardır. Ziyaretçiler merdiveni çıkarken kısa bir an için heykelin bakışını yakalar ve sanki sessiz bir onay almak ister. Merak et sor, tekrar bak der gibi. Şehir böyle küçük ritüellerle yaşar. Burası neden görülmeli? Çünkü burada taş, kemik ve ışık bir araya gelip insana büyük resmi hatırlatır. Dünya çok yaşlıdır ve biz onun hikayesinin en yeni satırıyız. Bir dinozor kemiğine bakarken bir çocuğun gözlerindeki pırıltıyı görmek insana iyi gelir. Bilim, yalnızca laboratuvarlarda değil, böyle kamu alanlarında da nefes alır. Bu müze merakı ciddiye alır. Siz de merakınızı ciddiye alın. Bu taş neden parlak, bu kemik neden böyle diye sorun. Sorular yolun yarısıdır. Kimler için uygun, çocuklar için harikadır. İnteraktif alanlar ve büyük ölçekli maketler onları içine çeker. Yaşça büyük ziyaretçiler için oturma noktaları boldur, asansör ve rampalar erişimi kolaylaştırır. Fotoğraf meraklıları taş dokuların ve kabartmaların ritminden keyif alır. Romantik bir gezi arayanlar, gün sonunda Hyde Park'ta yürüyüşle günü tatlı bir notada bitirebilir. Yalnız gezenler içinse müze, kalabalığın içinde sakin bir düşünme alanıdır. Kısa bir rota önerisi ister misiniz? Girişte 1 dakika durup tavanı izleyin. Sonra merdivenlerden ağır ağır çıkın ve Darwin heykeline selam verin. Sağ taraftan memelilere, ardından dinozorlara geçin. Yerküre bölümlerinde 15 dakika ayırın. Mineral galerisine kısa bir ziyaret ekleyin. Son noktada yeniden giriş salonuna dönün ve balinaya bir kez daha bakın. Aynı şeye 2 kez bakmak, 2 farklı anlam üretir. İlkinde görürsünüz, ikincisinde anlarsınız. Son bir pratik not. Çoğu gün sabah açılış ile akşamüstü kapanış arasında hizmet verilir. Özel sergi saatleri değişebilir. Kapıdaki duyuruları ve içerideki yönlendirmeleri takip edin. Gardırop hizmeti ve bebek bakım odaları vardır. Kafelerde kısa bir mola ile enerjinizi tazeleyin. Müzeden ayrılırken
Dükkanda küçük bir hatıra almak, zihninizdeki deneyimi somut bir nesneye bağlar. Bazen küçük bir fosil replikası, bir kitabın arasına konulmuş yaprak gibi kıymetlidir. Ve şimdi düşünün. Bu şehrin tam ortasında, taş bir katedralin içinde, dünyanın çok uzun bir hikayesinin yankısını dinlediniz. Siz yola çıkmadan önce, merakınız sizi nereye çağırıyor, bir sonraki adımda hangi soruyu soracaksınız? Cevaplar kadar sorular da değerlidir. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki durakta hangi müzeyi ya da hangi parkı birlikte keşfedelim? Düşünün, karar verin ve keşfe devam edelim. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.